Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pazen kumaşlardan bu şekilde fermuarlı çantalar nasıl dikilir onu paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok şık ve kullanışlı oluyor. İsterseniz tablet kılıfı, isterseniz makyaj çantası, ilaç çantası, istediğiniz amaçlarla kullanabilirsiniz. Her renkte ayrı bir güzellik. Pazen kumaşın yeri bende ayrı. Çok seviyorum. Dikimi de gerçekten çok kolay. Pazen kumaşımı ben dikiş makinesinde diktim. Temiz dikiş yapıyorum. Bakın. İçi de dışı da tertemiz. Dikişler gözükmüyor. O nedenle dikiş makineniz yoksa çantayı elinizle de dikebilirsiniz. Dikişlerimizin gözükmeyeceği için. Bakın. Tüm detayları size paylaşacağım. Bu arada çantam şöyle kalıp gibi duruyor. Nedeni içinde yapışkanlı elyaf tela kullanmam. Elyaf tela kullanınca çantalarımız daha bir formunda duruyor. Gerekli malzemeleri size paylaşayım. Pazen kumaş kullanıyorum. Pazen kumaş kullanacaksanız dikmeden önce muhakkak bir defa yıkayın. Çünkü pazen kumaşlarımız çekme yapıyor. Çekme payını minimuma indirmek için dikimden önce muhakkak yıkayıp kullanalım. Pazen kumaşımızın bir de bakın şu kısımları var. Nerede? Bakın şurası. Bu kısmı da dikişimizde kullanmayalım. Burayı da makasla kesip atalım. Burası da önemli bir detay. Burayı kullanmıyoruz. Burası çekmeyi en çok yapan kısım. Elyaf yapışkanlı tela kullanıyorum. Bakın bir tarafı yapışkanlı, burası pütürlü. Burayı kumaşımıza ütüyle yapıştırıyoruz ve kumaşımıza tokluk kazandırıyoruz. Metrelik satılıyor. Bunlar istediğimiz boyda kullanıyoruz kesip. Çantanın içinde de astar kullandım. Ben poplin kumaşlar tercih ettim. Siz istediğiniz kumaşı tercih edebilirsiniz. Elinizde ne varsa onu da tercih edebilirsiniz. Fermuar kullanıyorum. Metrelik fermuar alıyorum. İstediğim boyda kesip kullanıyorum. Hem daha uyguna geliyor hem de daha rahat açılıp kapanıyor. Ve kumaşımı çizmek için de bu şekilde ütü ile çıkan çiziciler kullanıyorum. Bu da işimi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Hadi gelin şimdi kesip biçelim. Evet, kumaşımın çizimi arkadan daha kolay olacaktır. Arkadan kesimini yapalım, işaretlememizi yapalım. Kumaşımın eni 24 santim olacak. 24 santim. Tabii ki siz istediğiniz genişliğe göre kesip biçebilirsiniz. 24 santim eni olacak. 14 santimde boyu olacak. Şimdi 24 santimin işaretlemesini yapıyorum. Öncelikle şu yandaki parçayı kesmek istiyorum. Burayı keselim. Burayı kesinlikle dikişinize katmayın. Evet. Şimdi kolay olması için cetvel kullanıyorum çizimimde. Boyu 14 santim olacaktı. Kalemimi buldum. 14 santim şuradan işaretlememi yapıyorum. Görünüyor mu? Şöyle yapayım. Evet. 14 santim şuradan işaretliyorum. Şöyle. Yine şuradan da çizelim. Böyle çizerek ayarını verelim.
Sonrasında cetvelimi şu çizdiğim noktalara koyuyorum. Şimdi çizelim kalemimizle. Bu şekilde çiziyorum ki kumaşımı düzgün kesmek için. Boyu 14 santimdi. Genişliğini de ölçelim. 24 santimde genişliği olacaktı. Şurası. Kesmek. Tekrar ölçelim. Evet. Şöyle çizeyim. Sonrasında bakın çok güzel gözüküyor ekranda da. Evet. Bu yazdığım kısım ütüleme yapınca geçiyor. Merak etmeyin. Sonrasında makasımızla kesiyoruz. Evet. Bu şekilde iki parça keselim. Kumaşımızı da aynı uzunlukta kesiyoruz. Yine ölçelim. Şöyle üzerine koyunca da bakın aynı genişlikte şurada. Ben astar kumaşında poplin kumaş tercih ediyorum. Siz elinizde olan kumaşları tercih edebilirsiniz. İki parça kestik. Evet. Şimdi fermuarımızı da keselim. Fermuarı metrelik fermuarlar kullanıyorum. İstediğim uzunlukta kesip fermuar başlığını takıyorum. Fermuar başlığını da en kolay şekilde nasıl taktığımı daha önceki paylaşımlarımda göstermiştim. Açıklama kısmına linkini eklerim. Oradan bakıp siz de takabilirsiniz. Çok kolay şekilde takılıyor. Fermuarımızı keserken kumaşımızda aynı ölçüde kesmiyoruz. Kumaşımızın eni 24 santimdi. 3 santim pay veriyoruz. Biraz daha geniş tutuyoruz fermuarımızı. Fermuarımızı kestim. Başlığı da yerleştirdim. Kumaşımızı kestik. Sonrasında telamızı da yine aynı genişlikte kesiyoruz. Bakın şöyle birbiri üzerine koyalım. Böyle küçük parçalar vardı bende. Bakın aynı genişlikte oldu. Şöyle ikiye katlayıp aynı genişlikte, aynı ölçülerde kesiyoruz. Telam da iki parça, kumaşım da iki parça, iç astarı da yine iki parça. Üçü de aynı uzunlukta. Sonrasında fermuarımızı da yine metrelik fermuar tercih ediyorum. İstediğim boyda kesip kullanıyorum. Fermuar başlığını da takıyorum. Fermuar başlığının en kolay şekilde takılmasını kanalımda paylaşmıştım. Açıklama kısmına linkini eklerim. Siz de oradan bakıp aynı şekilde kullanabilirsiniz. Fermuarımızı keserken kumaşımızın eni 24 santimdi. Fermuarımızı 3 santim daha fazla kesiyoruz. Yani 27 santim uzunluğunda fermuarımızı keselim. Evet, ütümü ısıtıyorum. Öncelikle ütümü ısıtıyorum. Sonrasında kumaş masamın üzerine bez seriyorum. Bu bezi sermekteki amacım yapışkanlı telamın ütü masamı bezini mahvetmemesi. Bunu muhakkak kullanın. Yoksa ütü masanızda yapışkanlı telalar oluşur. Bu şekilde serelim.
Öncelikle kumaşımızı da ütüleyelim. Yine kumaşları da şöyle ütülüyorum. Sonrasında pazen kumaşımın arkasını döndürüyorum. Yapışkanlı, tek tarafı yapışkanlı telanın bakın şu pütürlü kısmını kumaşımın şöyle üzerine yerleştiriyorum. Sonra yine üzerine bez kullanıyorum. Ütümün mahvolmaması için bunu da kullanmakta fayda var. Sonrasında ütülememizi yapıyoruz. Güzelce ütüleyelim. Ütümün ayarı yükseğe yakın bir ayarda. Kullandığınız kumaşın cinsine göre de bu ayarı düşürtebilirsiniz. Evet. Bakın hemen yapıştı. Şimdi şu fazla gelen kısımları makasla keserim. Diğer parçayı da yapıştırayım. Dikiş kısmına geçelim. Evet, fazla gelen kısımları makasımla kesmek istiyorum. Kumaşımızın renkleri öyle güzel ki. Evet, şimdi dikiş kısmına geçmeden önce kumaşımızın dizilme sırasını yapıyoruz. Burası da en önemli detay. Beni dikkatli şekilde lütfen izleyin. Kumaşımızın ön yüzü burası. Ön yüzünü koyuyoruz. Sonrasında üzerine fermuarımızın şöyle arkasını çevirip koyuyoruz. Tam şöyle 0'a 0 olacak şekilde. Sonrasında astar kumaşımızı yine üzerine koyuyoruz. Şöyle. Kumaşımız, fermuarımız ve astar kumaşımız. Buraları tutturmak için isterseniz toplu iğneler kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde dikiş mandalları kullanıyorum. Buralara şöyle mandallar takıyorum ki dikerken kayma yapmaması için. Üçü de aynı hizada olmalı. Evet. Şimdi dikmeye hemen şu baştan başlayacağım. Düz dikiş ile şuradan tam sonuna kadar gelelim. Dikiş makinemin de ayarını bakın, şu düz dikişte dikiyorum. Şu orta kısımda. Hep bu ayarda dikeceğim. Farklı bir ayar kullanmayacağım. Kullandığım iğne de orta kalınlıkta iğne. İğne numaramı da yine açıklama kısmına yazarım. Kullandığım ip dikiş ipi. İpin rengini, iç astarının kumaş rengine en yakın ipte tercih ediyorum. İpimiz görünmeyecektir. Olmasa da aynı renk hiç önemli değil. Başlayalım dikmeye. Evet, en baştan yani şuradan başlıyorum dikmeye. Diktikçe şu mandallarımızı çıkartıyoruz. Başlayalım. Sonuna kadar gelelim. Evet. İpimizi keselim. Bakın. Temiz dikiş. Şöyle. Şimdi diğer tarafın da yerleştirilmesini göstereyim. İkinci tarafı da
dikelim. Diktiğimiz taraf ön yüzü burası, şöyle arkasını çeviriyorum. Sonrasında diğer pazen kumaşı ön yüzü burası koydum. Üzerine burayı koyuyorum şu şekilde. Üzerine de diğer kumaşımızı yine aynı hizada olacak şekilde mandallıyorum. Şöyle mandallayalım. En önemli kısım burası. Bu dizilimi bu şekilde yapmazsak dikişimiz gözükür. Evet. Şimdi yine burayı da aynı bu şekilde düz dikiş halinde dikiyorum sonuna kadar. Bu kısmı göstermeyeceğim size, aynı şekilde dikileceği için. Burayı da dikeyim. Evet, diğer tarafı da diktim. Şimdi ütüleme yapıyorum. Şu fermuar kısmını şöyle tam yatkın durması için iki tarafı da hem burayı hem burayı ütülüyorum. Ütüleme yapıp hemen geliyorum. Evet, bu kısmını ütüledim. Arka kısmını da ütüledim. Fermuarımız tam yatkın şekilde dursun diye. Şimdi son dikişimize sıra geldi. Burası da önemli detay. Nasıl kumaşı yerleştirdiğime dikkat edin. Kumaşımın, pazen kumaşım bir tarafta, iç astar kumaşım bir tarafta. Şöyle. Şimdi etrafını tam tur dikiş makinesinde dikeceğiz. Dikmeden önce yine mandallarla şöyle tutturuyorum, kayma yapmaması için. Etrafını dikerken şu astar kumaşın şu kısmından başlayacağım. Şurada bir açıklık bırakacağım. Diğer tarafları komple dikeceğiz. Buradaki açıklığımız 12-15 santim aralığında. 12 santim yeterli. Şu kadar bir pay bırakacağım. Şuradan dikişe başlayacağım. Etrafını tam tur dikeceğim. Şurada ipimi keseceğim. Buradan da kumaşımızın içine dışına çevirerek çantamızın son halini görmüş olacağız. Dikişe başlayalım şu kısımdan. Evet, dikişe şöyle orta kısımdan başlıyorum. Evet, döndürelim. Elimizle ara ara düzeltelim. Sonrasında yine dikişe devam. Fermuarın üzerinden de geçiyor, merak etmeyin. Şimdi şöyle gelelim. Dediğim gibi ortada bir açıklık bırakıyoruz. Şimdi göstereceğim. Evet, dikişi bitirdim. Bakın şu fazla payları yine kesiyorum, şuraları.
Evet, şu fermuarımızın fazla payını da keseyim. Evet. Şimdi şu açıklıktan çantamızın içini dışına çeviriyoruz. Şu köşeyi şöyle elimizle düzeltelim. Diğer köşeyi de aynı şekilde. Bakın, sadece şu açıklık kaldı dikmemiz gereken. Burayı da şöyle katlayıp sadece şu kısmını dikiyoruz. En son burası kaldı. Şimdi burayı da dikiş makinemde dikeyim. Son halini görelim. Açıkta kalan kısmını da diktim. Şimdi içerisine koyalım. Cüzdanımız bitti. Fermuarımın uç kısmına da bu şekilde fermuar ucu süsleri yapmak istiyorum. Bunun için ipimi elime alıyorum. 2,5 milim tığ kullanıyorum. İpinize uygun tığ kullanabilirsiniz ve 2 adet de ahşap boncuk gerekli bize. 50 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Evet, 50 zinciri çektim. Şimdi biraz uzunca bırakıp kesiyorum. Uzunluğunu da size göstereyim. Farklı iple örerseniz farklı uzunlukta olacaktır. 17 santim uzunluğunda oldu. Şimdi boncuğumuzu içine geçirelim. İğne ile daha kolay geçer. Evet. Önce bir tanesini geçirelim. Şimdi şu boncuğumuzun buradan çıkmaması için şu ucunu düğümlüyorum. Örgü kısmından düğümü yapıyorum ve en uca getiriyorum. Bir adet daha düğümlüyorum. Çünkü ahşap boncuğumuzun boşluğu geniş. Evet. Bakın şöyle. Bakalım boncuğumuz çıkmıyorsa yeterli. Şimdi şu ipimi de düğümün içinden geçirip keseyim. Şöyle. Evet. Şimdi ikiye katlıyorum. Fermuarımın ucundan geçiriyorum. Şöyle. Tekrar şurada bir halka oluştu. Buradan da iki ucunu geçiriyorum şöyle. Şimdi şuraya da diğer boncuğu geçirelim. Orayı da yine diğer taraf gibi düğümleyelim. Detaylar önemli. Evet. Şimdi burayı da yine aynı şekilde. Evet. Kendi kumaşından da bağcık yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Hiç yapmaya da bilirsiniz. Evet, bitti. Evet, bakın. Çok güzel oldu.
Cüzdanımız bitti. Önü arkası böyle. Genişliğini de sizinle paylaşayım. Bakın 22 santim genişliği, boyu ise 13 santim boyunda. Renk renk, istediğiniz boylarda, istediğiniz kumaşlarla çalışabilirsiniz. Çok şık, çok hoş duruyor. Farklı bir dokusu var. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.